Orası artık Gazi Mavza. Netflix'ten Türk düşmanı yeni bir davranış. Bu kez de geçtiğimiz günlerde 50. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı hedef alınmış. Bir Rum'un yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak yapımı Famagusta adlı dizi önümüzdeki günlerde gösterime girecekmiş. Tarihi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan sahnelerle Türklerin yine tahkir edilmesi hedeflenmiş. Zaten bir Rum'dan başka bir davranış beklemek de hayal dünyasında gezinmekle eşdeğer. Garantör ülke Türkiye, Kıbrıs bunalımında dünya barış ve dengelerinin korunması adına sağduyulu ve yapıcı davranmıştır. Zamanın güçlerinin sessiz kaldığı bir harekatı başarıyla gerçekleştirmiş, konuşlandırdığı ordusu ile özgürlük ve istikrar ortamı yaratmıştır. Harekata zorlayan asıl nedenler Yunanistan kaynaklı darbe ve Rumların 1960'lı yıllardan beri yaptığı sayısız Türk katliamlarının önüne geçilmesidir. Yönetmen, Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi için kurulan Enosis'in önderlerinden olan Makaryos'un Türk askerlerinin adaya ayak basmasına saatler kala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tarihi konuşmasını dikkate almalıydı ki tarihi gerçeklerle yüzleşebilirdi. Yunanistan'ın askeri rejimi Kıbrıs'ın bağımsızlığını ihlal etmiştir. Yunan cuntası Kıbrıs halkının demokratik haklarına zerre kadar saygı göstermeden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve egemenliğine zerre kadar saygı göstermeden diktatörlüğünü Kıbrıs topraklarına yaymıştır. Yunanlı olsun, Rum olsun ya da bu ikiliye müzahir ülkeler olsun, tarihi çarpıtma gayretinde olanlar hep aynı hikayeyi yazar dururlar. Durdukları yer 80'lik Yunan'ın hezeyanındadır. Korkma, biz seni, karını, çocuklarını ve hatta kendini o kadar çok seviyoruz ki sizi Yunan askerine vermeyiz, kendi ellerimizle keseriz. İşte Rum yönetmenin yaptığı ya da yapmaya çalıştığı da bu. Türk neyse onun bağrından kopan ordusu da o gün bugün hep aynıdır. 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Rumları sürgün edebilir, dinlerini değiştirmesine zorlamada bulunabilirdi. Ama yapmadı. 1922 Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz diyen Mustafa Kemal, geri çekilme esnasında her tarafı yakıp yıkan Yunanistan'ın çizmeleri altına serilen bayrağının üstüne basıp geçebilirdi. Ama yapmadı. 1974 Türkiye'nin haklı politikasının zarar görebileceğini düşünen Bülent Ecevit, zafer sarhoşluğu ile hem Türklere hem de Rumlara barış getiren harekatı belirlenen hedeflerin ötesine taşıyabilirdi. Ama yapmadı. Türklerdeki Allah korkusu ve vicdanının sesini en iyi bilenlerden İstanbul Rumları, Yunanlıların 1919'da ve 1974'te yapmaya çalıştıklarına kızarlar ve Türk'ün hakkını Türk'e vermenin en doğru yol olduğunu savunurlar. Bugünlerde iyi niyetle sürdürülmeye çalışılan Türk-Yunan görüşmelerine bu ve bunun gibi çomak sokacak, zihinleri karartılmışlar çıkacaktır. O gün bugün hep ağlaşan ve çözümü üçüncü tarafta arayan Yunan ve Rum liderleri atsınlar işlerindeki ezikliği, engellesinler rezaleti, göstersinler samimiyetlerini de bir görelim. Ve Türkiye. Zamanlamayı içeren yol haritası dünyaya ilan edilmelidir. Sağduyu sahibi İngiliz politikacıların söylemleri dikkate alınarak garantör ülke İngiltere'de gündem yaratılmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Birleşmiş Milletler listesindeki ülkelere girişimde bulunulmalıdır. Tarihin en büyük mücadelelerinden biri olan Çanakkale Savaşları'nı çarpıcı detaylarıyla anlatan Tolga Örneğin yönettiği Gelibolu belgeseli seviyesinde Kıbrıs belgeseli yapılmalıdır. Türk halkı bir turizm cenneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönlendirilmelidir. Son sözse tarihi gerçekleri zamanın ötesine taşıyabilecek proaktif yaklaşım modeli benimsenmelidir. İsmet Hergünşen. Rehberimiz ufuklara
Yüreğimiz bayrak açtı. Ya